Bir iftira, bir kapıdan kovulan masum bir kadın ve kimsenin dönüp bakmadığı bir kuyu. Bu hikayede kötülük kazandı sanıldı. Ama hesap henüz bitmemişti. Vaktiyle eski zamanların birinde küçük bir köyde bir karı koca yaşardı. Dünyadan beklentileri azdı. Mütevazı, sakin bir hayata razıydılar. Adamın adı Mustafa, kadınınki Cemile'ydi. Evliliklerinin üzerinden 10 yıl geçmişti. Bu süre içinde bir evlat sahibi olamamışlardı. İlk zamanlar Mustafa halinden memnundu. Sabretti, dua etti. Eşiyle birlikte çare arayıp durdular. Cemile'yi hekimlere, hocalara götürdü. Cemile sayısız şerbetler içti, türlü reçeteler denedi. Yıllar boyunca umutlarını kaybetmediler. Sanki her geçen yıl incelen bir ipe tutunur gibiydiler. Ne var ki uzun yıllar üst üste binince yüreklerine yavaş yavaş umutsuzluk çöktü. Acı gerçek tüm açıklığıyla karşılarında duruyordu. Cemile'nin çocuk doğurması mümkün görünmüyordu. Mustafa'nın da adını taşıyacak bir evladı olmayacaktı. Bu düşünce Mustafa'nın içini kemirmeye başlayınca çözüm aramaya koyuldu. Aklına ilk gelen kuma getirmek oldu. Fakat bu niyetle tam 3 yıl dolaştıysa da kendisiyle evlenmeyi kabul edecek birini bulamadı. Köy halkı hep aynı gerekçeyle incitmeden onu geri çevirirdi. Cemile'ye duydukları sevgi ve saygı buna engeldi. Onun iyi kalbini, yumuşak huyunu, herkese yetişen halini kimse görmezden gelmek istemiyordu. Cemile elinden geldiğince herkese yardım ederdi. Muhtaç olanın elinden tutar, kederli olanı teselli eder, dul kadınlara destek olurdu. Zamanla köy halkının gözünde merhametli bir insan olarak anılır olmuştu. Günlerden bir gün köye yabancı bir kervan indi. Halk arasında Kirman Çingeneleri diye bilinen bu topluluk, kalabalık oluşları ve farklı görünümleriyle dikkat çekiyordu. Haklarında türlü türlü hikayeler anlatılırdı. Erkeklerinin yüz hatları alışılmadık derecede sertti. Kadınları ve genç kızları ise göz kamaştıracak kadar güzeldi. Mustafa'nın gözü içlerinden bir genç kıza takıldığı an kalbi daha önce hiç hissetmediği bir çarpıntıyla sarsıldı. O güzelliğin etkisi altında kaldı. Uzun uzun düşünmedi. Doğruca kervanın ileri gelenlerine giderek kızı istedi. Onlar da fazla bekletmeden kabul ettiler. Fakat köylü bir adamın kolay kolay karşılayamayacağı kadar yüksek bir başlık ve içinde değerli kumaşlardan oluşan bohçalar talep ettiler. Mustafa bu isteği geri çevirmedi. Elinde ne varsa bir kısmını sattı, kalanını borç aldı. Böylece Rabia adlı o genç kızın ailesinden onay alabildi. Ardından evine döndü ve bu haberi eşine söyledi. Cemile duyduklarını büyük bir şaşkınlıkla karşıladı. İçinde kopan fırtınayı gizlemeye çalıştı. Göğsü daraldı, kalbi sıkıştı. Ama kendini toparladı, istemsiz bir tebessümle konuştu. Kocasını tebrik etti, Allah'tan ona bir evlat vermesini diledi, yıllardır süren sabırlarının böylece karşılık bulmasını temenni etti. Ardından bulduğu kızın kim olduğunu sordu. Gelinin yabancı bir topluluktan olduğunu öğrenince içine açıklayamadığı bir korku düştü. Nazik bir dille onları tanımadıklarını, bu insanların bir gün iz bırakmadan göçüp gidebileceğini söyledi. Kocasından köyden soyunu sopunu bildikleri bir kızla evlenmesini rica etti. Mustafa bu sözlere karşılık kararını verdiğini ve kızı istediğini söyledi. Bunun zaten Cemile'nin geçmişte dile getirdiği bir istek olduğunu ekledi. Ardından yeni eş için evin iç kısmının boşaltılmasını istedi. Cemile bu sözleri ondan ilk kez duyuyordu. Gözlerinde daha önce görmediği bir şey vardı. Yıllarını paylaştığı adam sanki bir anda kaybolmuş, yerine bambaşka biri gelmişti. Yine de sesini çıkarmadı, söyleneni yaptı. Evi toparladı, yeni gelecek olan için yer hazırladı. Gündüzleri kocasına karşı nezaketle davranmaya devam etti. Ama iç dünyasında bambaşka bir hal vardı. Geceleri odasına çekilir, sabaha kadar sessizce ağlardı. Gözyaşları yakıcıydı ama sesini kimse duymazdı. Günler geçti, düğün yapıldı. Rabia, Mustafa'nın evine girdi. Adam ona büyük bir istekle bağlandı. Adını her andığında yıllardır içinde taşıdığı umutları dillendiriyor gibiydi. Bu isteğinin gerçekleşmesini
bir gün eve neşe ve çocuk sesleri dolmasını diliyordu. Gelinin eve gelişinden kısa bir süre sonra Cemile iç kısımdaki odaları tamamen onlara bırakıp avluya yakın dıştaki küçük odaya taşındı. Kış gecelerinde soğuk olan bu dar odada ömrünü eşine hizmetle geçirmiş bir kadın oturur, olan biteni kader diye kabullenmeye çalışırdı. Ev işlerinin tamamı yine onun üzerindeydi. Odun toplar, su taşır, tavuklarla kuşları beslerdi. Yorgun argın odasına döndüğünde kendi kendine küçük bir umutla konuşurdu. Belki Mustafa sorar, belki uğrar, belki hala karısı olduğumu hatırlar. Ama geceler ağır ağır geçiyor, o kapı hiç açılmıyordu. Zamanla evde sanki varlığı silinmişti. Mustafa onun odasında hiç kalmıyor, onu ancak hızlıca yanından geçerken görüyordu. Birlikte yaşadığı kadın değil, sessizce gelip geçen bir gölge gibiydi. Cemile sabretti. Kendi kendine onların yeni evli olduğunu, zamanla her şeyin düzeleceğini, adaletin yeniden kurulacağını söyledi. Ne var ki beklediği olmadı. Aksine Mustafa'nın ondan günden güne daha çok uzaklaştığı, aralarına aşılması mümkün olmayan bir duvar girdi. Haftalar boyunca Mustafa yeni eşiyle birlikte kaldı. İlk eşinin halini sormadı, varlığını yokluğunu önemsemedi. Her sabah Rabia ile birlikte odalarından çıkarlar, Cemile'nin özenle hazırladığı sofraya otururlardı. Sessizce yer, ona selam bile vermeden Mustafa işine giderdi. Rabia ise kapısını kapatır, akşama kadar odasından çıkmazdı. Böylece evin bütün yükü eski eşin yani Cemile'nin omuzlarına kaldı. En ağır işleri tek başına yapar, buna rağmen Mustafa ve Rabia'dan hiçbir şey istemezdi. Yalnızca bir gün Cemile'yi bitkin halde, ter içinde çuvallar dolusu tahılı taşırken gördüğünde yüreği bir an yumuşadı. İkinci eşine dönerek Cemile'ye biraz yardım etmesini, çok yorulduğunu söyledi. Fakat güzel gelin küçümseyen bir tavırla karşılık verdi. Cemile'nin kısır olduğunu, bir işe yaramadığını söyledi. Yedikleri içtikleri karşılığında biraz çalışmasının doğal olduğunu ekledi. Ardından dinlenmeye ihtiyacı olduğunu, sessizlik istediğini dile getirdi. Çünkü bir çocuk için kendini koruması gerektiğini söyledi. Bu sözler Cemile'nin içini yaksa da sesini çıkarmadı. Ardından Mustafa'nın yüzü birden değişti, sevinçle bağırdı. Sesi evin her köşesinde yankılandı. Rabia'nın hamile olup olmadığını sordu. Rabia başını nazla kaldırdı, salınarak konuştu. Kendini garip hissettiğini, bazı belirtiler yaşadığını söyledi. Yakında ebeye gideceğini, müjdeli haberi alacağını ekledi. Mustafa yerinde duramadı. Ebeyi kendisinin getireceğini söyledi. Bir an bile gecikmeye niyeti yoktu. Hemen abasına uzandı. Tam çıkacakken Rabia elini tuttu. Cilveli ama planlanmış bir şekilde konuştu. Ebeye kendisinin gideceğini, onun eve gelmesini istemediğini söyledi. Bu haberin Cemile'nin önünde duyurulmasını istemiyordu. Mustafa durdu, ne demek istediğini sordu. Rabia soğuk bir sesle Cemile'yi kastettiğini söyledi. Onun kendisini kıskandığını, çekemediğini iddia etti. İşin tuhafı, Mustafa bu sözleri yalanlamadı. Oysa Cemile'nin kalbinin ne kadar temiz olduğunu, içinde ne kıskançlık ne de kötülük taşımadığını çok iyi biliyordu. Ama gönlü genç eşinin güzelliğine esir olmuştu. Onu kaybetmekten, onu üzmekten korkuyor, bu korkuyu sevgiden daha ağır hissediyordu. İçten içe Rabia'nın mutsuzluğunun doğacak çocuğa zarar vereceğine inanıyordu. Yıllardır hasret kaldığı o evlat düşüncesi aklını ve yüreğini kuşatmıştı. Böylece hiçbir şey söylemeden dışarı çıktı. Ardında sessiz bir ev ve içinde olup biteni uzaktan izleyen Cemile'yi bırakarak. Ardında yıkılmış bir kadın, zafer sarhoşu bir kuma ve henüz kimsenin fark etmediği bir felaket bırakarak gitti. Akşam olduğunda Cemile'nin sessizce ve özenle hazırladığı yemeği yediler. Sofra toplandıktan sonra Rabia kocasından kendisini ebenin evine götürmesini istedi. Ebe köyün kenarında, ağaçların ardına gizlenmiş küçük bir evde yaşıyordu. Sanki insanlardan uzak durmayı bilerek seçmişti. Yaptığı iş doğumlara yardım etmek, bebekleri ve çocukları tedavi etmekti.
Yine de köylüler ondan çekinir, hakkında türlü tuhaf hikayeler anlatırlardı. Söylenenlerin kimi abartıydı, kiminde ise az da olsa gerçeklik payı vardı. Sert bakışlı, az konuşan bir kadındı. Uzun suskunluğunun ardında ne sakladığını kimse bilmezdi. Rabia loş ışıklı eve girdi. İçeriye yayılan ot kokusu ağırdı. Küçük bir odaya alındı, muayene edildi. Bekleyiş uzadıkça sabrı tükendi. Dayanamayıp, sesi merakla karışık bir acele taşıyarak hamile olup olmadığını sordu. Ebe başını kaldırdı. Yüzünde insanın içini ürperten bir gülümseme belirdi. Bu gülümseme, umut taşıyan kalpleri darmadağın edecek türdendi. Genç olduğunu, deneyimsiz olduğunu söyledi. Hamile olduğuna dair bu kanaate nasıl vardığını sordu. Rabia afalladı. Bir an ne diyeceğini bilemedi. Sadece hissettiğini söylemekle yetindi. Ebe kısa bir kahkaha attı. Ardından yüzündeki ifade birden değişti. Sertleşti, merhametsiz bir hal aldı. Söyledikleri Rabia'nın yüreğini parçaladı. Karnında bir çocuk olmadığı gibi hamileliğe dair en ufak bir işaret de yoktu. Rabia evden çıktığında öfkeden boğulacak gibiydi. Duyduğu aşağılanma, aldığı haberden bile ağır gelmişti. Ebe ona eliyle değil, sözleriyle tokat atmıştı sanki. Dışarıda Mustafa onu bekliyordu. Yüzünde büyük bir sevinç vardı. Rabia'yı görür görmez coşkuyla seslendi. Hamile olup olmadığını sordu. Ne zaman dünyanın en güzel çocuğunu kucaklarına alacaklarını heyecanla sordu. Rabia ona baktı. Dudaklarında yapay, kocaman bir gülümseme belirdi. Sahte bir gururla konuştu. Yakında baba olacağını söyledi. Mustafa'nın yüreği sevinçle doldu. Sesindeki donukluğu, gözlerindeki dalgınlığı fark etmedi. Rabia ise yol boyunca sustu. Ebenin sözleri zihninde yankılanıyor, içini yakıyor, sönmeyen bir öfkeyi besliyordu. Kocasının yanında kendini tutsa da, düşünceleri tek bir noktada yoğunlaşıyordu. Gözünde büyüyen tek mesele, artık kendisi için en büyük tehdit haline gelen Cemile'den kurtulmanın yolunu bulmaktı. Yalanının uzun süre sürdüremeyeceğini biliyordu. Gerçek ortaya çıkmadan önce sinsi ve gizli bir çözüm bulması gerektiğinin farkındaydı. Aksi halde Mustafa'yı sonsuza dek kaybedebilirdi. O gece Cemile kocasının ve ikinci eşinin dönüşünü bekledi. Evlilikten sonra gördüğü ilgisizliğe, Rabia'nın kırıcı tavırlarına rağmen kalbi kin tutmamıştı. Hala Mustafa'nın mutluluğunu diliyor, onun adını taşıyacak bir çocuk görmeyi içtenlikle istiyordu. Belki böylece yüreği yeniden yumuşar diye umut ediyordu. İkisini avlu kapısına yaklaşırken görünce yerinde duramadı. Aceleyle yanlarına gitti. Umutla dolu ama yorgun bir tebessümle kocasının boynuna sarıldı. Hayırlı bir haber olup olmadığını sordu. Müjde bekler gibiydi. Mustafa'nın ağzından sevinçle dolu sözler dökülmek üzereydi. Tam o sırada Rabia nazik ama kararlı bir tavırla onun koluna girdi. Hiç duraksamadan onu iç kısımdaki odaya çekti. Kapı kapanır kapanmaz yüzündeki ifade değişti. Az önceki yumuşak halinden eser kalmadı. Sert bir sesle konuştu. Cemile'nin bu evde kalmasının artık doğru olmadığını söyledi. Mustafa tedirginlikle ona baktı, ne demek istediğini sordu. Rabia dişlerini sıktı, öfkesini bastırarak fısıldadı. "Eski karın," dedi. "Hamile olduğumu öğrenirse bana zarar verebilir, doğacak çocuğuna da." Uzun zamandır ilk kez Mustafa irkildi. İçinde kalan son vefa kırıntısıyla Cemile'yi savundu. Sesinde hala tanıdık bir merhamet vardı. "Cemile böyle bir şey yapmaz," dedi. "Kalbi temizdir, sen de bunu biliyorsun." Rabia sustu. Karşı çıkmadı. Ama sessizliğinin ardında iç içe büyüyen bir kin vardı. Göğsünde kimsenin tahmin edemeyeceği bir kötülük ağır ağır şekilleniyordu. Ertesi sabah kahvaltılarını baş başa yaptıktan sonra Rabia birden karnını tuttu. Yüksek bir çığlık attı. Ev sesiyle yankılandı. "Karnım, içim yanıyor," diye bağırdı. Mustafa dehşetle yanına koştu. Dizlerinin üzerine çöktü. "Ne oldu sana, neyin var?" diye sordu. Rabia yerde kıvranıyor, karnını tutuyor, aynı sözleri tekrar ediyordu. İçinde ateş varmış gibi inliyordu. Mustafa çaresizlikle ellerini havaya kaldırdı. Ne yapacağını bilemiyordu. O sırada Rabia ona doğru eğildi.
Yanaklarından timsah gözyaşları süzülüyordu. "Yemekten sonra oldu," dedi. "Bir anda başladı bu ağrı. Belli ki yemeğime bir şey koymuş." Mustafa'nın gözleri korkuyla açıldı. "Cemile mi yaptı diyorsun?" diye sordu. Rabia yalanına devam ederek güçsüz bir sesle cevap verdi. "Cemile. Başka kim olabilir? Beni kıskanıyor, çocuğumu düşürmek istiyor." Mustafa başını iki yana salladı. İçinde hala bir tereddüt vardı. "Sanmam," dedi. "Belki basit bir sancıdır. Doktor getireyim." Sözünü bitiremeden Rabia yeniden haykırdı. Kendini yere bıraktı, sesi daha da yükseldi. "Hala onu savunuyorsun. O kötü biri. Git, yüzüne sor. Yaptığını inkar edemez. Ben ağrıdan ölüyorum. Çocuk, benim çocuğum." Sözleri evin duvarlarında yankılandı. O anda iftirayla örülmüş felaket, yavaş yavaş kapıyı aralamaya başladı. Sözleri Mustafa'nın aklında kalan son dengeyi de parçaladı. Kendini odadan dışarı attı, delirmiş gibi avluya koştu ve Cemile'nin adını bütün gücüyle haykırdı. Cemile o sırada avluda kuşları besliyordu. Sesini duyar duymaz koşarak yanına geldi. Daha ağzını açmadan Mustafa'nın gözlerindeki korku ve öfkeyi gördü. "Ne yaptın ona?" diye bağırdı adam. "Yemeğine ne koydun?" Cemile şaşkınlıkla geri çekildi. Dudakları titredi, sesi masumiyetle doluydu. "Bir şey koymadım, hiçbir şey yapmadım. Ne oldu anlat." Bu sözler güveni sökülüp alınmış bir kalpten çıkıyordu. Yıllarını verdiği adamdan böyle bir itham beklemiyordu. Mustafa onu sertçe kenara itti. Cemile dengesini zor toparladı. Adam mutfağa doğru atıldı. Sanki görünmez bir şey onu kovalıyordu. Kapkacak, torba, kavanoz ne bulduysa rastgele karıştırmaya başladı. Öfkeyle delice bir kanıt arıyordu. Bir anda durdu. Gözleri bir bez parçasının altında gizlenmiş küçük bir şişeye takıldı. İçinde koyu kırmızı, yoğun bir sıvı vardı. Rengi de, kokusu da içini ürpertti. Şişeyi alıp dışarı çıktı. Nefes nefeseydi. Öfkesi aklının önüne geçmişti. Cemile'nin kolunu sertçe kavradı. Şişeyi yüzüne doğru kaldırdı. "Bu ne?" diye haykırdı. "Zehir bu, değil mi?" Cemile korkuyla geri çekildi. "Vallahi ilk defa görüyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum." Ama Mustafa dinlemedi. Sözleri ona ulaşmıyordu. Onu bir kez daha itti, ardından kapıya yöneldi. Arkasını dönerken bir tehdit savurdu. "Ona ya da çocuğa bir şey olursa hesabını sorarım." Cemile güçlükle yerden doğruldu. Bacakları titriyordu. Gözlerinden yaşlar sessizce akıyordu. Kalbi bir anda paramparça olmuştu. Yıllarca merhametle yaşadığı adamın böylesine yabancı birine dönüşmesini aklı almıyordu. Öte yanda Rabia, odasında hala sancı çekiyormuş gibi davranıyordu. Zaman zaman inliyor, nefesi kesilir gibi oluyordu. Oysa yüzünde kimsenin görmediği bir ifade vardı. Sessizliğin içinde kurduğu oyunun işe yaradığını bilmenin soğuk bir huzuru dolaşıyordu. Aradan çok geçmeden Mustafa, ebeyi de yanına alarak eve döndü. Kadın doğruca Rabia'nın odasına girdi ve içeride epeyce kaldı. Çıktığında gözlerinde anlaşılması güç bir ifade vardı. Ardından kesin bir ses tonuyla Mustafa'ya dönüp, "Karın çocuğunu düşürmüş," dedi. "Sebep açık, yemeğine zehir katılmış." Bu sözler Mustafa'nın kulağına ulaşır ulaşmaz, içinde biriken öfke bir fırtına gibi koptu. Aklını kaybetti. Hiç düşünmeden Cemile'nin odasına yöneldi. Kapıyı şiddetle açtı, üzerine yürüdü ve merhamet tanımadan vurmaya başladı. Cemile geriye çekiliyor, nefes nefese kalıyor, başını kollarıyla korumaya çalışıyordu. Adam, "Çık!" diye bağırıyordu. "Defol evimden, yoksa seni öldürürüm." Kolundan tutup sürükledi. Eşyalarını toplamasını emretti, ardından ağlaya ağlaya yalvarmasına aldırmadan onu kapının dışına itti. Cemile, "Mustafa, Allah aşkına bir şey yapmadım," diyordu. "Ne olur beni dinle." Ama adamın kalbi taş kesilmişti. Ne duyuyor ne de acıyordu. Onu kapının önüne savurur gibi attı ve arkasından tehdit savurdu. "Bir daha geri dönersen seni öldürürüm." Cemile yere çöktü. Soğuktan ve yaşadıklarından titriyordu. Gözyaşları durmadan akıyordu. Gidecek bir yeri yoktu.
Ne sığınacağı bir akrabası vardı, ne de köyde onu koruyacak kimse. Bu halde nereye gittiğini bilmeden yürümeye başladı. Ayakları taşlara takılıyor, otların arasında sendeleyerek ilerliyordu. Tek dileği bir köşeye saklanıp Mustafa'nın öfkesinin dinmesini beklemekti. Uzun süre yürüdü. En sonunda köyün kenarındaki eski kuyuya vardı. Yorgunluktan tükenmişti. Kuyunun yanına oturdu, sırtını bir kayaya yasladı. Ağladı, fısıltıyla dua etti. Bitkinlik ağır bastı. Gözleri kapandı. Kısa süre sonra karanlıkta yaklaşan bir gölgeyle irkildi. İri yapılı bir adam ona doğru geliyordu. Bağırmaya, kaçmaya fırsat bulamadan üzerine çöktü. Ellerini sertçe bağladı. Cemile direnmeye çalıştıysa da korku bedenini ele geçirmişti. Adam onu bir tüy gibi kaldırdı ve kuyunun ağzına doğru sürükledi. Sürüklediği bedeni bir anda kuyunun karanlık ağzına bıraktı. Cemile yüksekten aşağı savruldu. Çığlık atmaya bile fırsat bulamadan yüzüne çarpan hava nefesini kesti. Korku iliklerine kadar işledi. Ardından kuyunun dibinde yumuşak ama tuhaf bir şeye çarptı ve bilinci tamamen kaybetti. Evde ise Rabia, yıkılmış hasta rolünü sürdürüyordu. Kimi zaman ağlıyor, kimi zaman iniltisini bastırıyordu. Mustafa başucuna koşmuş, onu teselli etmeye çalışıyordu. Cemile'yi evden kovduğunu, bir daha asla geri dönmesine izin vermeyeceğini söylediği an, Rabia'nın kötü kalbi tarif edilemez bir sevinçle doldu. Gülmemeye çalıştı. Çünkü o, zavallı kadının dışarıda neyle karşılaşacağını çok iyi biliyordu. Bunu önceden o kötü niyetli ebe ile birlikte planlamış, bedelini de kocasının cebinden ödetmişti. Mustafa ise iradesini yitirmiş bir oyuncak gibi onun elinde savruluyordu. Gün geçti, Cemile'den kimse bir haber alamadı. İftirayla evinden kovulan o kadın ne köy yollarında görüldü ne de kuyuların, tarlaların çevresinde. Mustafa onun uzak akrabalara gittiğini ya da köyü terk ettiğini sandı. Arayıp sormaya gerek bile duymadı. Rabia'nın gönlü hoş olsun diye susmayı seçti. Zaten artık dünyayı onun gözleriyle görüyor, ne söylese doğru kabul ediyordu. Rabia ise sinsiliğini sürdürdü. Tatlı sözlerle onu avuttu, hayallerle besledi. Eve dolacak çocuk seslerinden, beklenen mutluluktan bahsetti. Her fısıltısıyla Mustafa'nın ona bağı biraz daha arttı. İçindeki son sağduyu kırıntısı da yavaş yavaş söndü. Cemile gözlerini açtığında çevresini saran koyu karanlıktan başka bir şey göremedi. Zifiri bir boşluk her yanı yutuyordu. Nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Ellerini uzattı, kuyunun soğuk ve kaygan taşlarına dokundu. Başını güçlükle kaldırdığında yukarıda küçük bir ışık lekesi gördü. Dairesel, yüksek bir boşluktan sızan ay ışığını vardı. O an başına geleni anladı. Eski kuyunun dibindeydi. Dehşetle ilk çığlığını attı. Var gücüyle bağırıyor, birinin sesini duymasını umuyordu. Fakat gece ağardı. Köy uzaktaydı. O ıssız yerde ne bir insan vardı ne de geçen bir yolcu. Uzun süre haykırdı. Sesi kısıldı, bedeni soğuk ve korkuyla titremeye başladı. Düşmenin etkisiyle vücudunun birçok yeri sızlıyordu. Ayakları onu zor taşıyordu. Yine de kendini toparlamaya çalıştı. Güçlükle ayağa kalktı. Duvarları elleriyle yoklayarak birkaç adım attı. Sonra başını kaldırdı, ciğerlerini doldurabildiği kadar havayla doldurup yeniden seslendi. Karşılık olarak yalnızca kendi sesinin yankısı döndü. Umutsuzluk çöktü üzerine. Dizlerinin bağı çözüldü, yere kapandı. Yumruklarıyla toprağa dövdü. Hıçkırıklara boğuldu. Bu ağlama uzun sürdü. Elinde kalan son gücü de tüketti. En sonunda yorgunluk galip geldi. Bilinci bulanıklaştı ve derin bir uykuya daldı. Şafakla birlikte güneş doğdu. Kuyunun dibine ince bir ışık süzüldü. Cemile gözlerini açtı. İlk kez etrafını seçebiliyordu. Gördükleri geceden kalan korkusunu bile geride bıraktı. Manzara yüreğini sıkıştırmaya yetti. Akıl sağlığını sarsacak kadar ağırdı. Mustafa'nın evinde ise 2 gün sakin geçti. Rabia sanki sağlığına kavuşmuş gibiydi. Ev içinde dolaşıyor, her işi üstleniyor, bunu yaparken yeni hakimiyetini hissettirmekten geri durmuyordu.
Bir sabah kibirli bir sesle kocasına dönüp, "Şu hayvanları, şu pis kuşları ortadan kaldır," dedi. Bunu söyleyince Mustafa ona şaşkınlıkla baktı. Yine de ortamı yumuşatmaya çalıştı. Köyde herkesin küçük hayvanlar ve kuşlar beslediğini, yumurtasından, etinden, sütünden faydalandıklarını anlattı. Fakat genç kadın sabırsızlandı. Sesi sertleşti. Bu hayvanların hastalık taşıyabileceğini, bunun da hamileliğini tehlikeye atabileceğini söyledi. Bu sözler Mustafa'nın yüreğine korku düşürdü. "Allah korusun," dedi. Ardından istemeyerek de olsa kabul etti. Büyük bir hüzünle yıllardır yanında olan hayvanlarını ve kuşlarını topladı, onları pazara götürdü. Ne var ki o gün büyük pazar günü değildi. Alıcı azdı. Bu yüzden hepsini yok pahasına satmak zorunda kaldı. Sanki kader elinde kalan son huzur kırıntılarını da çekip alıyordu. Eve döndüğünde cebindeki para çok azdı. Daha elini açar açmaz Rabia parayı aldı, cilveli bir sesle ama açgözlü bir ifadeyle konuştu. Bu paraya ihtiyacı olduğunu, yeniden gebe kalmasını sağlayacak ilaçlar ve şifalı otlar alacağını söyledi. Mustafa karşı çıkmadı. Başını sallayıp sustu. İçine kapandı. Hayatının parça parça elinden gittiğini görüyordu ama buna itiraz edecek gücü kendinde bulamıyordu. Kuyunun dibinde ise Cemile, korku dolu bir gecenin ardından güçlükle doğruldu. Bedeni ağrıyordu. Gözlerinden akan yaşlar yanaklarında kurumuştu. Başını kaldırıp yukarı baktı. O sırada yukarıdan yavaşça inen bir kova gördü. Uzun bir ipe bağlıydı. Kimin tuttuğunu seçemiyordu ama içinde bir umut kıpırdadı. Son gücüyle seslendi. Buraya atıldığını, çaresiz bir kadın olarak kuyunun dibinde kaldığını haykırdı. Yukarıda iki kadın su çekmek için kuyunun başındaydı. Kovayı doldururlarken derinlerden gelen sesi duyan kadınlardan biri olduğu yerde donup kaldı. Titreyen bir sesle arkadaşına döndü. Bu kuyunun kuru ve tekinsiz olduğuna dair sözleri hatırlattı. Buradan gelen sesin ne olabileceğini sorgularken korku ikisinin de içine çökmeye başlamıştı. "Cinlerdendir," dedi biri korkuyla. "Hadi gidelim, başımıza bir kötülük gelmeden buradan uzaklaşalım." Diğeri de titreyerek, "Allah'a sığınırım," diye bağırdı. "Hadi kaçalım." Kovayı tutan kadın ipi hızla çekti. Gitmek üzereydiler ama korku bu kez onları başka bir işe sürükledi. Kuyuda hapsolduğunu sandıkları şeyin köye musallat olmasından çekindiler. Etraflarına bakındılar. Gözleri büyük bir kayaya takıldı. Korku dolu bir bakışla birbirlerine baktılar. Ardından bütün güçleriyle kayayı yerinden oynatıp sürüklediler ve kuyunun ağzını onunla kapattılar. Aşağıda Cemile, "Yardım!" diye haykırırken bir anda gökyüzünün kapandığını gördü. Tepesindeki ışık söndü. Güneş kayboldu. Kuyu sessizliğe ve karanlığa gömüldü. Kalbi sıkıştı. Gözlerinden yaşlar yeniden akmaya başladı. Ama felaket bununla bitmedi. Bir gece önce yağan yağmurun ardından su sızmaya başlamıştı. Kuyuya dolan su yavaş yavaş yükseliyordu. Seviye arttıkça arttı. Sanki karanlıkla, soğukla ve umutsuzlukla birlikte onu yutmaya kararlıydı. Mustafa'nın evinde ise genç eşinin her isteğini sorgulamadan yerine getirmiş olmasına rağmen içi bir türlü rahat etmiyordu. Beklediği mutluluğu bulamamıştı. Doğruydu. Rabia güzelliğiyle kalbini ele geçirmiş, onu parmağında oynatır hale getirmişti. Ama vicdanı susmuyordu. İçten içe Cemile'ye büyük bir haksızlık yaptığını biliyordu. Köyde kimsesi olmayan bu kadının şimdi ne halde olduğunu düşünmeden edemiyordu. Nerede kalacaktı? Nasıl yaşayacaktı? Bu sorular peşini bırakmıyor, gündüz aklını kemiriyor, gece uykusunu kaçırıyordu. Bir gece Rabia yanında derin bir uykuya dalmışken Mustafa yatağında dönüp durdu. İçinde büyüyen huzursuzluk artık dayanılmaz hale gelmişti. Sessizce kalkıp dışarı çıkmayı, gizlice Cemile'yi aramaya koyulmayı ciddi ciddi düşünmeye başladı. Cemile'ye gidip en azından uzaktan halini sormak fikri önce aklından geçti, sonra ağır ağır güçlenerek kesin bir niyete dönüştü. Gerçekten de örtüyü üzerinden kaldırıp doğrulmak üzereydi fakat korku onu olduğu yere çiviledi. Rabia'nın yokluğunu fark ederse göstereceği öfkeyi düşündü.
üzerine yürümesini, onu terk etmesini, beklediği evladı elinden almasını gözünde canlandırdı. Bu düşünce bir kabus gibi çöktü üzerine. Dayanamadı. Yeniden yatağa uzandı. Yanında yatan kadına sırtını dönerek sessizce yattı. Kalbi korkaklık ve zayıflıkla dolmuştu. Saatlerce gözünü kırpmadı. Uyku bir türlü gelmedi. Ne zamanki kısa ve hafif bir uykuya daldı, bu kez de ürpertici bir kabus gördü. Cemile'nin sesini işitti. Çok uzaklardan geliyordu bu ses. Sanki dibi olmayan bir kuyudan yükseliyordu. Boğuk bir çağrıydı. Araya hıçkırıklara karışıyordu. Derken bir anda azgın bir sel koptu, her şeyi önüne katıp sürükledi. O sesi de alıp götürdü. Her şey bir anda yok oldu. Mustafa dehşetle uyandı. Nefesi kesilmişti. Gözleri korkuyla açılmıştı. Bunun sadece bir rüya değil, karanlıkta yaşananların habercisi olduğunuysa henüz bilmiyordu. Bazen kötüler planlar kurar, tuzaklar hazırlar ve şerrin galip geleceğini sanırlar. Oysa Allah, hikmetiyle onların kurduğu düzeni tersine çevirir. Kurdukları tuzak bizzat kendilerine döner, kötülüğün değil hayrın vesilesi olur. O gece de tam olarak böyle oldu. Rabia'nın isteğiyle yola çıkan, ondan geri kalmayan kötülükteki ebe kadın, gizlice kuyuyu kontrol etmeye gelmişti. Amacı Cemile'nin öldüğünden emin olmak, işin tamamen bittiğini görmekti. Siyah abasına bürünmüş halde karanlıkta ilerledi. Kuyunun başına vardığındaysa donup kaldı. Farklı bir şey vardı. Kocaman bir kaya, kuyunun ağzını bütünüyle kapatıyordu. Şaşkınlıkla yerinde saydı. Ardından kendi kendine mırıldandı. Bu kaya buraya nasıl gelmiş olabilir? Aklına ihtimaller üşüştü. Belki de Cemile hiç aşağıda değildi. Belki bir yolunu bulup kaçmıştı. Belki de sandığı gibi bir şey olmamıştı. İçine ilk kez belirsiz bir huzursuzluk çöktü. Yer altında olduğu söylenen o eski geçitleri düşündü. İnsanların fısıltıyla anlattığı hikayeler aklına üşüştükçe kalbi daha hızlı çarpmaya başladı. İçindeki korku artık basit bir endişe olmaktan çıkmış, gerçek bir paniğe dönüşmüştü. Ya Cemile kurtulduysa, ya hayattaysa, o zaman her şeyi ortaya dökebilirdi. Köylüye gider, muhtara başvurur, hatta Mustafa'ya gerçeği anlatırdı. Böyle bir durumda Rabia onu gözünü kırpmadan öldürür ya da kocasını üzerine salardı. Bundan emindi. Titreyerek kendi kendine söylenmeye başladı. Onu bizzat görmeden içi rahat etmeyecekti. Ya orada öldüğünden emin olmalıydı ya da ondan önce bulup susturmalıydı. Oysa bilmediği bir şey vardı. Köylü kadınların kuyunun ağzına koyduğu kaya yalnızca Cemile'yi hapsetmemişti. Aynı zamanda onun kurduğu düzeni de kilitlemiş, kötülüğü açığa çıkarmaya başlatmıştı. Ebe kadın kuyunun başında uzun süre oyalanıp yüksek sesle kendi kendine konuşurken farkında olmadan dikkat çekmişti. O sırada oradan geçen, başka bir köye gitmekte olan yabancı bir adam uzaktan bu hali görmüştü. Kadının kuyunun başında durması, bakışlarını içine dikmesi, sonra da ağzını kapatan koca kayayı itmeye çalışması adamın merakını uyandırmıştı. Hemen yanına gitmedi. Bir süre olduğu yerde durup sessizce izledi. Kadının bütün gücüyle kayayı oynatmaya çalıştığını gördü. Nefesi kesiliyor, inliyor, yeniden deniyordu. Ancak kaya yerinden kımıldamıyordu. Bir an öyle sert bir hamle yaptı ki kaya neredeyse ayağının üzerine yuvarlanacaktı. Son anda geri sıçrayarak kurtuldu. Yüzü korkuyla gerildi. Ardından hırsla arkasını dönüp uzaklaşırken kendi kendine söyleniyordu. Yardımcıyı getirecekti. O iri yarı adamı. Dün gece Cemile'yi kuyuya atan kişiyi. Ebe kadın aceleyle köye doğru yürüdü. Ardındaysa artık boş bir kuyubaşı değil, şüpheyle bekleyen bir tanık bırakmıştı. Kadın gözden kaybolur kaybolmaz, yabancı adam ağır adımlarla kuyunun yanına yaklaştı. Kuyunun başında duran adam büyük kayaya uzun uzun baktı. Kendi kendine merakını gizleyemeyen bir sesle, "İnsan durup dururken böyle bir kayayı kaldırmaya uğraşmaz," dedi. Demek ki bu kuyunun dibinde buna değecek bir sır var. İçinde tehlikeli bir şeyin saklandığını söyleyen güçlü bir his uyanmıştı.
Ertesi sabah karısını evden kovduğu 2 gecenin ardından Mustafa derin bir sıkıntı ve ağır bir bunalım içindeydi. Rabia'nın hazırladığı kahvaltıyı yerken tek kelime etmedi. Gözleri dalgın, bakışları hem sofradan hem karşısında oturan kadından uzaktı. Rabia ise onun bu halini umursamadı. Aklı fikri planının ilk kısmının başarıyla sonuçlanmasındaydı. Evin esas kadınını ortadan kaldırmış, onu evden sonsuza dek uzaklaştırmıştı. Fakat bununla yetinmeye niyeti yoktu. Asıl hedefi Mustafa'nın kalbine bütünüyle sahip olmak, ardından evine ve malına çökmekti. Onun gözünde artık tek anne, tek nimet, tek umut ve tek gelecek kendisi olmalıydı. Bu yüzden planı açıktı. Çocuk ya da çocuk yalanı. İşte onu Mustafa'ya bağlayacak en güçlü bağ buydu. Ebe ortağından aslında çocuk sahibi olamayacağını öğrenmişti. Ama hırsla gözü kararmış bu kadın, imkansız denilen şeyler karşısında duracak biri değildi. Kendi yolları, kendi karanlık yöntemleri vardı. Vicdanı olmadığı gibi birlikte çalıştığı ebenin de ne bir korkusu ne bir engeli vardı. Böylece ne pahasına olursa olsun planlarını sonuna kadar yürütmeye karar vermişlerdi. Kuyunun başındaysa yabancı adam kayanın ağırlığına rağmen vazgeçmedi. Uzun uğraşlardan sonra onu az da olsa yerinden oynatmayı başardı. Kayadaki küçük bir aralık açılınca kuyunun ağzının bir kısmı görünür hale geldi. Adam eğilip içeri baktı. Karanlığı gözleriyle yokladı. Belki bir hareket, belki bir ses yakalayabilirdi. Aynı anlarda kuyunun dibinde Cemile zavallı halde bedenini bir köşeye çekmişti. Yükselen su elbiselerini ıslatmış, bacaklarına kadar dayanmıştı. Soğuk iliklerine işliyor, gücü tükeniyordu. Buna rağmen başını kaldırdı, o dar açıklıktan süzülen solgun ışığa baktı. İçinde hala sönmeyen bir umut vardı. Belki biri gelir, belki bir ses duyar diye bekliyordu. Ve kader ilk kez ona kulak vermeye hazırlanıyordu. İlahi bir takdirle suyun seviyesi yavaş yavaş çekilmeye başlamıştı. Sanki yer emanet ettiği suyu geri alıyor, rahmet karanlığın içine uzanıp o mazlum kadını kurtarmaya hazırlanıyordu. Cemile yukarıdan süzülen o incecik ışık çizgisini gördüğü anda yüreği umutla çarptı. 2 gündür ağzına lokma koymamış, bedeni zayıf düşmüştü. Ama acıyı düşünmeden ayağa kalktı. Tüm gücünü toplayıp sesini yükseltti, yardım istedi. Allah rızası için, birileri beni kurtarsın. Sesi kuyunun içinden yükselip yukarı ulaştığında yoldan geçen adam irkilerek geriye çekildi. Dudaklarından korkuyla "Cin mi bu?" sözü döküldü. Fakat Cemile'nin sesi tekrar tekrar geldi. Yalvarışı, duası, Allah'a sığınışı öyle açıktı ki adam bunun bir insan sesi olduğunu anladı. Bu kadın buraya kendi isteğiyle düşmüş olamazdı. Cesaretini toplayıp kuyuya yaklaştı. Yüksek sesle kim olduğunu sordu. Cemile adını ve kocasının adını söyledi. Adam şaşkınlıkla bir erkeğin karısını böyle bir yerde ölüme terk etmesine inanamadığını dile getirdi. Nasıl bu hale düştüğünü sormak istedi ama Cemile artık konuşacak güçte değildi. Yalnızca yalvarabildi. Onu oradan çıkarmasını istedi. Adam çevresine bakındı. Bir ip, bir tahta ya da işe yarar bir şey aradı ama bulamadı. Kuyuya dönüp köye giderek adam toplayacağını, kısa sürede döneceğini söyledi. Cemile, karanlığın içinden onu yalnız bırakmaması için feryat etti. Adam tereddüt etti. Onu orada bırakmanın büyük bir vebal olduğunu hissediyordu. Tam karşılık verecekken uzaktan 2 silüetin yaklaştığını fark etti. İçine bir kuşku düştü. Hemen geri çekilip bir ağacın arkasına gizlendi. Ay ışığı silüetleri aydınlattığında önde yürüyenin iri yapılı, neredeyse bir boğa kadar güçlü bir adam olduğunu gördü. Onun yanındaysa başını örtüsüne sarmış bir kadın vardı. Yabancı adam nefesini tutarak onları izlemeye başladı. Çünkü sezgileri bu kuyunun başına gelenlerin henüz bitmediğini fısıldıyordu. Adamın gücü ve heybeti ürkütücüydü. Yanındaysa az önce kuyunun başında görülen, zayıf yapılı, yüzünde tuhaf bir mizaca sahip olan kadın duruyordu. Adam daha ağzını açmadan kadın şaşkınlık ve korkuyla "Bu taşı yerinden kim oynattı?" diye fısıldadı. İri yapılı adam sert bir sesle "Kuyuyu eski haline getireceğiz. İçerideki ölene kadar orada kalacak.
Zaten ölmüş de olabilir, dedi. Bu sözleri duyan yolcu dehşetle irkildi. Artık ortada açık bir suç olduğunu anlamıştı. Aşağıdaki kadının hayatı o an vereceği karara bağlıydı. Kuyunun ağzı yeniden kapatılmadan harekete geçmesi gerekiyordu. İri adam eğilip kuyunun açık kalan kısmından içeri bakmaya hazırlanırken yolcu saklandığı yerden fırladı. Elindeki sopayla tüm gücünü toplayıp adamın omzuna sert bir darbe indirdi. Ebe çığlık atarak geriye sıçradı. Korkudan ne yapacağını şaşırdı ve bağırarak kaçmaya başladı. Sanki karşısında bir hayalet görmüştü. İri adam ilk darbeyle sendeledi, neredeyse yere düşüyordu ama kendini toparladı. Kimin saldırdığını anlamaya çalışırken yolcu ona peş peşe darbeler savurdu. Sopalar yüzüne ve göğsüne inince adam boğuk bir homurtu çıkardı, ardından korkuya kapılıp ebenin arkasından koşmaya başladı. Yolcu onların ardından yola fırlayıp yardım çığlıkları attı. Sesini duyan birkaç geç kalan köylü hemen yanına koştu. Olan biteni öğrenir öğrenmez hiç tereddüt etmeden onunla birlikte harekete geçtiler. Köye gidip ipler ve daha fazla adam topladılar. Hep birlikte kuyunun başına döndüler. Uzun ve zahmetli bir uğraştan sonra Cemile'yi o karanlık çukurdan çıkarmayı başardılar. Yüzüne temiz hava değdiği, kurtulduğunu anladığı an Cemile'nin dizleri titredi ama yine de ayakta durmaya çalıştı. Bu kurtuluş ona bir mucize gibi gelmişti. Gücünü zorlayarak doğruldu ve hiç vakit kaybetmeden köye doğru yöneldi. Doğruca uğradığı zulmü anlatmak için muhtarın kapısını çalmaya gidiyordu. Muhtara varır varmaz hiç vakit kaybetmeden evinin avlusunda bir meclis kuruldu. Köy halkı toplandı. Mustafa, ikinci eşi Rabia, ebe ve tanık olarak yolcu huzura çağrıldı. Soruşturma başladığında sözü ilk olarak Cemile aldı. Başına gelenleri tane tane anlattı. Evinden haksız yere kovuluşunu, kendisine atılan iftiraları, Rabia'nın kurduğu oyunu ve ebenin başı çektiği o karanlık planı. Ardından yolcu konuştu. Kuyunun başında gördüklerini, ebenin adamıyla yaptığı konuşmayı ve işin nasıl açığa çıktığını bir bir aktardı. Mustafa bu sırada başını önüne eğmişti. Ne söyleyecek bir söz bulabiliyor, ne de gözlerini yerden kaldırabiliyordu. Cemile'ye baktığında gözlerinde utanç, pişmanlık ve derin bir mahcubiyet vardı. Yıllarını birlikte geçirdiği, sabırla yanında duran kadına nasıl bir zulüm yaptığını o an tüm ağırlığıyla idrak ediyordu. Rabia ise pişkinliğini bozmadı. Soğuk ve kendinden emin bir sesle hala aynı iddiayı sürdürdü. Cemile'nin kendisini zehirlediğini, bu yüzden çocuğunu düşürdüğünü söyledi. Cemile şaşkınlıkla ona döndü. Böyle bir hamilelikten haberi bile yoktu. "Yalan söylüyorsun," dedi. "Sen zaten hamile değildin." Rabia başını kibirle kaldırdı. "Hamileydim, ey kısır kadın," diye karşılık verdi. İki kadın arasında gerilim yükseldi, sesler arttı. Muhtar elindeki kalın değnekle yere vurup ikisini de susturdu. Ardından bakışlarını ebeye çevirdi ve adamların onu öne getirmesini emretti. Sert bir sesle konuştu. "Doğruyu söyle. Mustafa'nın ikinci eşi gerçekten hamile miydi? Sakın yalan söylemeye kalkma. Yalanın bedeli ağır olur." Ebe korkudan titredi. Dizlerinin bağı çözülecek gibiydi. Zorlukla konuşabildi. "Hayır efendim, hamile değildi." Bu sözler mecliste uğultuya yol açtı. Mustafa'nın gözleri dehşetle açıldı. O ana kadar zihnini saran sis bir anda dağıldı. Fakat ebe sözünü bitirmeden sesi daha da kısılıp gerçeğin tamamını söylemeye başladı. Bu sözler batılın belini kırdı. Üstelik Rabia'nın aslında doğurgan olmadığı, zaten çocuk sahibi olamayacağı da ortaya çıktı. Halkın arasından fısıltılar yükseldi. Erkekler kendi aralarında konuşmaya başladı. Rabia'nın kurduğu yalanlar herkesin gözü önünde birer birer çöktü. Mustafa'nın bakışları değişti. Gerçek ağırdı ama inkar edilemezdi. Rabia dizlerinin üzerine çöktü. Bir anda aylarca ördüğü bütün yalanlar yerle bir oldu. Mustafa ise sanki uzun bir uykudan uyanır gibi ayağa kalktı.
Cemile'nin bulunduğu yere doğru ilerlemek istedi fakat mahkeme düzenine saygı gereği jandarmalar onu durdurdu. Muhtar hükmünü açıklamadan önce bir grup görevliyi ebenin evine gönderdi. Küçük eve girdiklerinde çeşitli zehirler, içinde ne olduğu bilinmeyen şişeler, keskin kokulu koyu renkli otlar ve insanlara zarar vermek için kullanılan tuhaf aletler buldular. Deliller açıktı, yoruma gerek yoktu. Muhtar bunları öğrendiğinde ebenin ve ona yardım eden, aynı zamanda yeğeni olan adamın tutuklanmasına karar verdi. Daha sonra halkın önünde yargılanacaklardı. Rabia'nınsa yalanları ve ihtiraları sebebiyle hapsedilmesini emretti. O sırada Mustafa büyük bir sarsıntı içinde ayağa kalktı ve jandarmalar onu götürmeden önce Rabia'yı boşadığını herkesin önünde ilan etti. Rabia çırpınarak, bağırarak götürüldü ama fayda etmedi. Mustafa ağır adımlarla Cemile'ye doğru yürüdü. Aylarca biriken günahlarını arkasında sürüklüyor gibiydi. Yalvaran bir bakışla ona baktı. Cemile ise başını önüne eğmişti. Gözleri doluydu ama kendini tuttu. Defalarca özür diledi. Beni affet Cemile. Vallahi ne yaptığımı bilmiyordum. O kadın beni kendine bağladı. Aklımı aldı, gözümü kör etti, dedi. Sözleri geç kalmış birer itiraf gibi dökülürken, muhtar ve orada bulunanlar sessizlik içinde onları izliyordu. Herkes yüreği sıkışmış halde bu sahneyi izliyordu. Çünkü herkes bu zulme uğramış kadının temiz kalbinde affa yer bulmasını umut ediyordu. Bir süre geçti. Nefesleri dışında her şey susmuştu. Sonunda Cemile başını kaldırdı ve uzun uzun kocasının gözlerine baktı. Bu bakışta dünün yaraları, yılların beraberliği ve hayal kırıklığının gözyaşları vardı. Mahkeme dağıldıktan sonra Cemile muhtarın evinden çıktı. Yanında köyün iyi yürekli kadınlarından biri vardı. Ona birkaç gün evinde kalmasını teklif etmişti. Ortalık yatışana, fırtına dinene kadar. Cemile o mütevazi evde kaldı. Kırılan kalbini onarmaya çalışıyordu. Ama geceler uzundu. Hatıralar yaranın kendisinden bile daha ağırdı. 3. günün akşamında kapı hafifçe çalındı. Ev sahibi kadın kapıya yöneldi. Açtığında karşısında Mustafa duruyordu. Yüzü solgundu, çökmüştü. Gözleri doluydu. İçeri girmesine izin verdi. Cemile yerinden kalktı. Mustafa ona doğru ilerledi, karşısında durdu. Gözlerini kaldırmakta zorlanıyordu. "Cemile," dedi. "Hayat arkadaşım, bu dünyada tanıdığım en dürüst insan. Sözlere kandım, aklım bulandı. Yalanı gerçek sandım, zehri şifa bildim. Vallahi seni incitirken kendimde değildim. Başkasına inanırken ne yaptığımı bilmiyordum. Evden ayrıldığından beri içim yanıyor. O evde artık ne neşe kaldı ne huzur." Cemile ilk kez gözlerini kaldırdı. Bakışları buluştu. Biri itiraftı, diğeri derin bir yaraydı. Mustafa ellerini ona doğru uzatarak devam etti. "Sandım ki mutluluk evlattaymış, huzur çocukla olurmuş. Oysa fark ettim ki bütün huzur elimdeymiş de ben cahilliğimle onu itmişim. Ben bir evlat istemiyordum Cemile. Ben seni istiyordum. Kalbini, vefanı, doğruluğunu ve pişmanlıkla yılların yükünü taşıyan bir adam gibi önünde eğildi. Onu sevgiyle kucakladı ve "Affet beni," dedi. "Allah aşkına affet. Geri dön. Sensiz yaşayamam. Beni yeniden kabul etmeden kalbim durulmaz. Eve dön. Senin yokluğun beni tüketiyor ama kalbimin boşluğu daha da ağır." Cemile duyduklarına dayanamadı. Gözyaşları yanaklarından süzüldü. Hıçkırığını gizlemek istercesine elini ağzına götürdü. Birkaç adım ona doğru ilerledi ve titreyen bir sesle konuştu. "Ey Mustafa, senin hiçbir zaman üzülmeni istemedim. Sana beddua etmedim. Vallahi kalbimde sana karşı en ufak bir kötülük yok." Mustafa yeniden elini uzattı ve "Döner misin?" diye sordu. Cemile gözyaşlarıyla boğuşarak cevap verdi. "Aklın başına geldiyse ben de dönerim." O an Mustafa aylar sonra ilk kez gülümsedi. Bu gülümsemede pişmanlık vardı ama umut da vardı.
Bu söz dudaklarından dökülür dökülmez sanki bütün köy hissetti. Rahmetin kapısı açılmış, zulüm dağılmış, sabreden ve iyilikle duran bir kadının kalbi onarılmıştı. Cemile kocasıyla birlikte evine döndü. Evlerinin duvarlarına yeniden huzur yayıldı. Avluya sıcaklık döndü. Aralarındaki sevgi eskisinden daha güzel bir hal aldı. Mustafa ömrünün geri kalanında şunu hiç unutmadı. Gerçek mutluluk ne evlatla satın alınır ne de parayla elde edilir. O ancak dürüst bir kalple ve vefalı bir kadınla kurulur. Cemile onun için gerçek bir eşti. Öyle de kaldı. Ve böylece kırılan kalpler onarıldı, hayat eskisinden daha güzel oldu. Rabbim hepimize hayırlı eşler nasip etsin inşallah.